Hanımlar beyler, Yemek.com stüdyosuna hoş geldiniz. Okullar açıldı, ufaklıkların yanına beslenme hazırlamak lazım. Üniversiteler açıldı, evden bazen yemeğimizi götürüyoruz ama yemeğimiz güzel olmasıyla beraber aynı zamanda şöyle kantinde yerken biraz da cool olsun istiyoruz. İş yerimize evden yemek götürüyoruz. Bazen de evden çalışırken parkta, bahçede bir öğle yemeği keyfi çıkarmak istiyoruz. İşte size bugün sütaş labne ile al götür lezzetler hazırlayacağım. İlk olarak muazzam bir dürüm yapacağız. İçerisinde cevizle birlikte hazırlanmış bir labne sos. Omleti karışık sebzeleriyle birlikte hem gözünüzü hem de karnınızı doyuracak muhteşem bir dürüm. Ardından muazzam bir club sandviç, hem de en pratiğinden domatesi, marulu, ekmeği, hindi fümesiyle ve yumuşacık hardal eklenmiş labnesiyle çok lezzetli. Yanında da bir fırın patatesle birlikte alacağız, götüreceğiz. Sonrasında bir krep sarma yapacağız. Dolaba koyacağız. Ne zaman dışarı çıkmak isterseniz. Akşamdan hazırlayın, sabahtan hazırlayın. Atın bir kaba, sonra çıkın dışarı. Ve son olarak içerisinde zeytin, kuru domates, ıspanak bulunan labne eklenmiş bir muffin yapacağız. Muhteşem bir sunum olacak. Hadi başlayalım. İlk olarak dürümle başlıyoruz. Hem fit, hem bol sebzeli, hem de inanılmaz lezzetli bir dürüm olacak. Öncesinde sütaş labneyi cevizle ve hafif limon suyuyla karıştırıp muhteşem bir sos hazırlayacağım. Şimdi cevizlerimizi de bıçakla ufak ufak kıyalım. Evet, karıştırdık. Sosumuz hazır. Ben burada sadece ceviz ve limondan gelen o aromayı istiyorum. Ama sizler dilerseniz bunun içerisine kuru baharatlar da ekleyebilirsiniz. Ve omletimiz için 3 tane yumurta çırpacağım. Ufak çocuklar için 2 yumurta, sporcular için 4, 5, 6 yumurta. Omlet yaparken en önemli püf noktamız yumurtayı çırparken tuz ya da herhangi bir baharat atmıyoruz. Çünkü yumurta tuzla beraber pişmeye başlıyor ve rengi koyulaşıyor. Yumurtaya tuzu piştikten sonra atıyoruz. Yumurta hazır. Tavamın altını açtım. Tavam sıcak. Tavam içerisine bir parça tereyağı koyuyorum. Tereyağım erimek üzere ve hemen yumurtalar içeri. Ocağın altını açtım. Öncesinde biraz karıştırıyoruz. Şimdi altını tekrar kısabiliriz. Gördüğünüz gibi böyle şahane pofuduk bir omlet olacak. Normalde omletin pişme derecesi benim için burada yeterli. Ancak bunu bir dürüme saracağız ve daha sonrasında dışarıda yiyeceğimiz için içerisi böyle hafif sulu omletler birazcık size kötü sonuçlar yaratabilir. O nedenle omletimizi güzelce pişiriyoruz. Evet, üzerine neredeyse kurumak üzere, artık tuzumuzu atabiliriz. Tabii ki tamamen de kupkuru hale getirmeyeceğiz. Ve altını kapattık. Neyimiz var dürüm için? Lavaşımız var. Omleti şöyle lavaşın üzerine kaydırıyoruz. Şimdi cevizli sütaş labnemizi alıyoruz. Şöyle bolca koyalım. Çünkü böyle asıl o yumuşak lezzeti verecek olan bu sos. Sonrasında sebze sevmeyenlere ufak böyle renkli bir oyun yapacağız. Severler ise bol bol sebzeyi arttırabilirler. Benim salatalığım, havucum ve maydanozum var. Sizler dilerseniz buraya böyle kapya biberler, farklı turşular, canınız ne isterse koyabilirsiniz. Mesela haşlanmış yumurta soğukken bence tadı çok kötü ama omletin tadı soğuduktan sonra da epey güzel. Salatalıkların mümkün olduğunca çekirdeksiz kısımları, yani kabuğa yakın o daha kalın kısımlarından böyle ince uzun şeritler doğradım. Adeta bir sushi gibi. Aynı şekilde yaklaşık şöyle bir çeyrek havucu da ince uzun şekilde doğradım. Maydanozu da koyduk. Sarmasak mı ya? Çok güzel gözüküyor. Tabii ki saracağız. İnanılmaz. Böyle şu anda ağırlığını hissedebiliyorum. Yani bununla şahane bir doygunluğa ulaşabilirsiniz ama bütün karbonhidrat, yağ ve protein değerleri içerisinde tam bir fit dürüm. Şimdi bunu ne yapabiliriz? Burada böyle bir tane yağlı kağıdım var. Hafif karıştırdım. Dilerseniz bunu aynı şekilde yağlı kağıda da sarabilirsiniz. Çok şık bir pikniğe mi gidiyorsunuz? Dışarıda mı yemek istiyorsunuz? Böyle artistik iplerle bağlayabilirsiniz. Ya da ufak parçalara bölüp
böyle bir saklama kabında da çocuğunuzun beslenme çantasına koyabilirsiniz. Nasıl arzu ediyorsanız sunumunu size bırakıyorum. Görselimiz bu ama tabii ki ben şimdi kesip doğrudan tadına bakacağım. Şöyle hafiften paketini de açalım. Yalnız kokusu çok iyi geliyor. Ceviz ve sütlaç labnenin uyumu çok iyi ve doğrudan o kütür kütür, çıtır çıtır sebzelerle birleşiyor. Yumurta asla rahatsız edici değil. Mesela çocuklarınız yumurta yemiyorsa bu şekilde kolaylıkla yumurtayla onları barıştırabilirsiniz ve inanılmaz besleyici, inanılmaz doyurucu bir dürüm. Bu dürümden ısırdıkça ısırasınız geliyor. Muazzam olmuş. Ben hepsini yemeden bir sonraki tarafa geçelim. Sıradaki tarifimiz hardallı, kekikli labne sosuyla şahane bir club sandviç. Öncelikle sosumuzu hazırlayarak başlayacağız. Sütlaç labnemi alıyorum. Sütlaç labnenin üzerine bir çay kaşığı dolusu hardal koyuyorum. Bir parça limon suyuyla hafiften tadını da keskinleştirelim. Ve güzel aromasıyla da taze kekik. Sizler dilerseniz burada taze fesleğen, kuru nane, taze nane her şeyi koyabilirsiniz. Hepsi çok yakışacaktır. Karıştıralım. Bu aynı zamanda şahane bir banma sosu da. Ve sosumuz bu kadar basit. Şimdi 3 dilim böyle büyük tost ekmeklerim var. Hafiften kızarttım. Kızarmış olursa içerisine koyacağınız nemli malzemeleri çok daha uzun süre saklayabilir. Böylelikle sandviçleriniz yumuşamayacaktır. Bunlar da bu tarz tariflerde çok önemli. Şimdi ekmeğimizin üzerine sütlaç labneli sosumuzu sürelim. İnce bir katman halinde süreceğiz. Son dilimime de sürüyorum. Şimdi birazcık doğranmış marulumuz var. Yaprak da koyabilirsiniz ama doğrarsanız çok daha güzel bir hacim kazandırıyor sandviçlere. Bunlar da küçük püf noktaları. Hindi fümemizi koyalım. Diğer dilimi de üzerine kapatıyoruz. Şimdi bu sefer önce hindi füme koyuyoruz. Tabi burada sıralamayı siz kendinize göre yapabilirsiniz. Yine dediğim gibi malzemeleri değiştirebilirsiniz. Ben size birazcık böyle tüyo vermek istiyorum sadece. Bir gece önceden kalmış olan haşlanmış tavuğunuz olur, ızgara tavuğunuz olur. Onunla da bunu tabii ki yapabilirsiniz. Şimdi 2 dilim de domates koyacağım. Gördüğünüz gibi domateslerin içerisindeki o su verecek olan minik çekirdekleri çıkarttım. Sadece etli kısımlarını bıraktım. Son dilimimizi ters çeviriyoruz. Kapatıyoruz. Ve sandviçimiz hazır. Şimdi burada bir sorunsalımız var. Sandviçinizin köşelerini yer misiniz, yemez misiniz? Daha güzel gözüksün, daha yumuşak, böyle bir anda ısırayım diyorsanız kenarlarını tıraşlayın. Ama ben kenarlarını da çıtır çıtır yemeyi seviyorum diyorsanız tıraşlamayabilirsiniz. Ben biraz daha güzel gözüksün diye kenarlarını da bir bıçakla alacağım. Tabii ki kalanları ziyan etmeyeceğiz. Buradaki mis gibi sosa bandırıp dilediğim zaman yiyebilirim. Yalnız şu anda 50 liralık sandviç oldu bir anda. Genelde club sandviçi üçgen keserler. Ama gelin biraz daha sofistike olsun, biraz daha böyle Japonların katsu sandviçine de benzesin. Ortadan kesip kenara doğru katlayalım. Yani sunumunu böyle yaparlar. Size de göstereyim yukarıdan. Birini düz, birini yan bırakırlar ki çok daha havalı gözüküyor. Dediğim gibi bunları hazırlayıp dışarıda tüketmek muhteşem keyifli. Şu anda görüntüsü de şahane. Nasıl tüketebilirsiniz? Ben mesela bunun yanına hemen bir fırın patates yaptım. Genelde kızarmış patatesle servis edilir. Ama biz tabii ki bunu birazcık daha sağlıklı dokunuşlarla düzelttik. Bunu bir saklama kabına alabilirsiniz. Yine kağıda sarabilirsiniz. Yine kağıttan çıkartıp yiyebilirsiniz. Patateslerinizi ayrı bir saklama kabına alabilirsiniz. Eğer ki sosu birazcık daha fazla yaparsanız belki bir bandırma sosu olarak kenarına bırakabilirsiniz. Bir de fırında patatesin bir güzelliği var. Kızarmış patates soğuduktan sonra asla yenmiyor. Ama fırında patates yumuşacık. Hatta alıyorsunuz hardallı sütlaç labne sosunuzu bandırıp yiyorsunuz. Bence muazzam oldular. Şimdi bunun da tadına bakalım. Of, yalnız şöyle avucunuzu inanılmaz güzel dolduruyor. İçerisindeki o renklerin çeşitliliği, ekmekten gelen bu yumuşaklık, burnunuzda gelen o güzel kokularla beraber inanılmaz iştah açıcı, lafı uzatmadan. Öncelikle ekmeğinizi mutlaka kızartın. O kızarmış ekmekle beraber hardalla birleşmiş sütlaç labnenin lezzeti ekmeğin kenarlarında geziniyor. Bir kattan çıtır çıtır marullar, yukarıdan gelen domatesin ferahlığı ve içerisinden dolu dolu gelen hindi fümenin lezzetiyle
Muazzam bir sandviç. Yanına bir de fırın patates yaptınız mı değmeyin keyfinize. Geçelim diğer tarife. Sıradaki tarifimiz hazırlığını önceden yapmak isteyenler için. Krep deyince, labne deyince bunların ikisinin uyumunun muhteşem olmaması imkansız tabii ki. Öncesinde klasik bir krep yapacağız. Kreplerimizi biraz soğuyacak ki rahatça sarabilelim. Klasik bir krep tarifimiz var. Çok az bir ölçüyle yapacağım. Bir tane yumurtam var. İçerisine yarım su bardağı süt, yarım su bardağı su koyup karıştırıyorum öncesinde. Bir parça tuz ekliyorum içerisine. Ve çok az bir sıvı yağ, yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar. Şimdi unumu eleyerek içerisine azar azar ekliyorum. Önce bir yarısını ekleyelim. Topak kalmasın. Pürüzsüz böyle incecik krepler yapacağız. Ve krep harcımız hazır. Şimdi bunları pişirebiliriz. Ocağımızın altını orta ateşte açalım. Tavamız biraz ısınsın. Evet, sonuncu krepimiz de hazır. Şimdi kreplerimiz birazcık soğumaları lazım. Biz de orada iç harcımızı hazırlayalım. İç harcım için kaseme sütlaç labnemi koyuyorum. Sütlaç labnemin üzerine birazcık mısır, ince kıyılmış dereotu, ince kıyılmış taze fesleğen ve kornişon turşu. Karıştıralım. İç harcımız hazır. Kreplerimiz de soğudu. Artık saralım. Ben birazcık dolu dolu yaptım. Malzeme miktarını size bırakıyorum. İnce bir katman sürüp içerisine yine didiklenmiş tavuk parçaları koyabilirsiniz. Farklı sebzeler koyabilirsiniz. Canınız ne istiyorsa dilerseniz bunu böyle alın götürün ya da dilimleyin. Böyle lokmalık dilimleyelim. Sonrasında böyle bir saklama kabı alıp içerisine böyle güzelce dizebilirsiniz. Malzemeden kaçmadığım belli oluyor. Ben az hamur, bol malzeme severim. O yüzden birazcık malzemesini bol tuttum. Şimdi bunun kapağını kapatıp buzdolabına kaldırabilirsiniz. Ertesi günde dilediğiniz zaman çıkartıp yanınızda götürebilirsiniz. Bunu hiç bekletmeden hemen tadına bakıyorum. O krebin yumuşaklığın içerisinden damağınızda böyle adeta ipeksi bir sütlaç labne tadı geliyor. Dilinizin üzerindeki o güzel katmana bir yandan böyle ekşi kornişonlar, tatlı mısırlar ve aromasıyla birlikte dereotu ve fesleğen de damağınızı şenlendiriyor. Bu tarifi yanınızda taşıdığınız için pişman olmayacaksınız. Son tarifimize geçebiliriz. Son olarak sizlere muhteşem, yumuşacık, bol malzemeli bir tuzlu muffin tarifi vereceğim. Özellikle ben işimi akşamdan yaparım. Sabah uyandığımda çok fazla bir şeyle uğraşmak istemiyorum. Hemen kapıp götürmek istiyorum diyorsanız işte bu tarif tam size göre. 3 tane yumurtam var. Büyük bir karıştırma kabına alıyoruz ve içerisine 3 yemek kaşığı sütlaç labne ekliyoruz. Şimdi bunları karıştıralım. Şimdi ben bu muffin içerisinde sütlaç labne kullandığım için içerisine ekstra peynir koymayacağım. Ekstra bir yağ da koymayacağım. Zaten o bütün yumuşaklığını, lezzetini labne verecek. Tuzumuzu ekliyoruz içerisine. Yarım kabartma tozu. 1 su bardağı unum var. Bunu da eleyerek ekliyorum içerisine. Aslına bakarsanız temel karışımımız bu. Ben bunun içerisine zeytin, kuru domates ve birazcık da ıspanak ekleyeceğim ama sizler dilediğiniz malzemeleri çıkartıp artırabilirsiniz. Sonuncuyu da koyduk. Hafifçe vuruyoruz ki iyice otursunlar. Şimdi dilerseniz üzerine birazcık da çörek otu atalım ama sizler burada susam, haşhaş ne isterseniz ya da hiçbir şey atmayabilirsiniz. Muffinlerimi doğruca fırına götürüyorum. İlk 15 dakika 150 derecede, ondan sonra fırını 180 derece açıyoruz. Üzeri kızarana kadar. Ve muffinler hazır. Muhteşem böyle bir domates, zeytin kokusu var içeride. Şimdi tabii ki bunlar dinlenecekler. Soğuduktan sonra sütlaç labneli muazzam bir sos yapıp içerisine dolduracağız.
Tombiş muffinlerimiz soğudular. Şimdi sosumuzu hazırlayacağız. Çok basit. Muhteşem sütaş labnemize birazcık kavrulmuş susam ekleyeceğiz. O kavrulmuş susamla beraber şahane bir denge yakalıyoruz. Evet, sosumuz hazır. Şimdi sizlere şahane bir de sunum göstereceğim. Sonra tadına bakacağız. Muffini ortadan ikiye kesiyorum ama tabandan koparmıyorum. Burası önemli. Hafiften içerisini genişletiyoruz. Yine kopmamasına özen gösterin. Hazırladığımız kavrulmuş susamlı sütaş labneden içerisine dolu bir tatlı kaşığı koyduk. Hafifçe bastırın ki şöyle yukarıya doğru yükselsin. Sonrasında üstte kalan kısmı da tamamlıyoruz. Bir spatula ya da bir bıçakla burayı düzleyeceğiz. Fazlasını da bu şekilde alabilirsiniz. Ve muffinlerim hazır. Yalnız muffinlerim muazzam kokuyorlar ve içerisindeki o susamlı labne görüntüsü ise iştahlarınızı şahane açacak. Bunu nasıl taşıyabilirsiniz? Bunun gibi daha derin saklama kaplarıyla kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Hiç akar mı, patlar mı, yanlardan fırlar mı diye dert etmenize gerek yok. Hiçbir yere oynamaz çünkü kıvam muazzam. Şimdi bir de size içini kesip göstereceğim ve tabii ki tadına bakacağım. Hazır mıyız? İşte içerisi rengarenk. Ispanak, zeytin, kuru domates ve ortada susamlı sütaş labne. Bu var ya, sıcak, soğuk, gece, gündüz, buzdolabında beklerken, yolda yürürken her türlü yenir. Özellikle kavrulmuş susam ve sütaş labnenin birlikteliği bu muffine inanılmaz yakışmış. İçerisinde de labne olduğu için çok pofuduk bir muffin ve asla bayatlama hissiyatı oluşmuyor. Çünkü ne kadar beklerse beklesin içerisi hava dolu, buzdolabında beklerken de nem almaya devam edecek. Her zaman yumuşak kalacak bir muffin. Ne gün oldu ama! Birbirinden lezzetli, birbirinden pratik 4 tane sütaş labne ile hazırlayabileceğiniz al götür tarif verdim. Hepsi gerçekten gönülden söylüyorum, hepsini mutlaka denemelisiniz. Tabii ki kanala abone olmayı, zile basmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.